başlık süpernova. Alt başlık süpernova nasıl oluşur? Şimdi birazdan ne olduğunu anlayacağız inşallah. Bir yıldızın yaşı ortalama 10 milyar yıldır. Kütlesine göre bu yaşı değişmektedir. Yıldızlar genelde hangi atomdan oluşuyordu? Hatırlayan var mı? Hidrojen. Evet. Yıldızlar genelde hidrojen atomundan oluşmaktadır. Neredeyse en basit element. Bir protonu var içinde. Dışında da bir tane elektronu var. Bu yıldızlar hayatlarını nükleer füzyon ile devam ettirir. Birazdan anlatacağız. O hidrojenlerin helyuma dönüşmesi. Nükleer füzyon. Hidrojenlerin helyuma dönüşmesi. Birazdan bahsedeceğiz. Çok rahat anlayacağız. Şimdi bir örnek verelim. Güneşin çekirdeğinin ısısını duymuş muydunuz daha önce? 15 milyon derece. Nasıl bu ısıya ulaşıyor? Şu şekilde. Şimdi yıldızların kökeninde ne var dedik? Hidrojen. Hidrojende ne var dedik? İçinde bir tane proton ve etrafında dönen bir tane elektron var. Bu protonun yanına bir tane de nötron yanaşırsa buna hidrojen 2 deniyor. Deuteryum. Hidrojende ne vardı bir daha bakalım. Bir proton vardı, bir de etrafında dönen elektron vardı. Bu bir protonlu hidrojen atomuna bu sefer 2 nötron gelirse buna da hidrojen 3 deniyor, trityum. Sorun yok değil mi? Buradaki rakamları not etseniz bence iyi olur, önemli. Hidrojende ne var? Hidrojen 2'de ne var? Hidrojen 3'te ne var? Hidrojende bir proton, bir elektron. Hidrojen 2'de bir proton, bir nötron ve bir elektron. Deuteryum. Hidrojen 3'te bir proton, 2 nötron ve bir elektron. Bu da trityum. Bak Allah'ın yarattığı olaylara bak, olaylara. Bak şimdi. Böyle gezip gezip nefes alıyoruz. Hiç hikaye öyle değil. Çok enteresan hikaye. Bu deuteryumla trityum, yani hidrojen 2 ile hidrojen 3 nükleer füzyon ile kaynıyorlar. Kaynamanın sonucunda ne oluşuyor biliyor musunuz? Buyurun. Helyum oluşuyor. Hidrojen 2 ile hidrojen 3 kaynıyor ve kaynamanın sonucunda elimizde helyum oluşuyor. Ama bir şu olaya bakalım. Hidrojen 2'de bir proton, bir nötron, bir elektron vardı. Hidrojen 3'te bir proton, 2 nötron, bir elektron vardı. Bunlar kaynadığında oluşan helyumda 2 proton, 2 nötron, 2 elektron vardır. Bir şey açıkta kaldı. Ne kaldı? Bir tane nötron ve enerjinin bir anda açığa çıkması gerçekleşiyor. Bu nükleer füzyon neticesinde. Anlaşıldı mı? Deuteryumla trityum birleşiyor, nükleer füzyon oluşuyor ve ortaya bir nötron, bir de inanılmaz bir enerji açığa çıkıyor. O çekirdekteki enerjinin Güneşin yüzeyine ulaşması 100.000 yıl sürüyor. Biz bugün yeryüzünde bu olayın sonucunda Güneşin etrafındaki oluşan enerji sayesinde hayatta kalıyoruz. Domatesin bu sayede kızardı pişti. Ağacın bu sayede büyüdü. Hayatın bu sayede devam etti. Hayatın yaratılması ayrı bir şey, devam etmesi apayrı bir şey. Devam edeyim mi anlatmaya? Bir gün güneşteki bütün hidrojenler neye dönüşecek? Helyuma dönüşecek. Bunun neticesinde çekirdeği çökmeye başlayacak. Kabuğu da şişmeye başlayacak. Kızıldev denilen bir yıldıza dönüşecek. Kıyametin senaryolarını bahsediyoruz aslında. Kabuktaki gazlar uzaya dağılacak. Çekirdeği karbon ve oksijenden oluşan beyaz cüce denilen bir hale dönüşecek. Şimdi bunu neden anlattım? Devam edeyim anlatmaya. Güneşten 8 kat daha büyük bir yıldız düşünün. Ondaki hidrojenlerin helyuma dönüşmesini, açığa çıkan enerjiyi bir hesaplayın. Şimdi bunun enerjisi bittiğinde çekirdeği gitgide ne oluyor dedik? Çökmeye devam ediyor. Bu elektronlar ve protonlar parçalanıp kendisinden biraz daha ağır olan nötrona dönüşüyor. Bu yüzden o çökenlere de nötron yıldızı denecek. O yıldızın büyüklüğü ne oluyor biliyor musunuz? Yaklaşık 20 kilometre oluyor. Korkunç bir çekim gücüyle etrafını çekmeye başlıyor. Korkunç bir çekim gücüyle. O bahsettiğim 20 kilometreye dönüşen yıldızın üstündeki kaçış hızı saniyede 200.000 kilometre hıza ulaşıyor. Ve ondan tek kaçabilen şey ışık hızı oluyor. Çünkü ışık hızı saniyede 300.000 kilometre. Çekim gücünün korkunçluğuna bak.
Bu yıldızdaki çekim gücünü anlatmak için örnekleyelim öyle aklımızda kalsın diye. Bu çökmüş yıldızdan, çekim gücü böyle olan, kaçış hızı bu kadar kuvvetli olan yıldızdan bir çay kaşığı madde alsak Titanik'ten daha ağır gelir. Hayatın nasıl devam ettiğini, kainatın dengesini lütfen dikkat edin. Bu yıldızı biraz daha büyütelim mi? Kütlesini Güneş'in 40 katı yapalım yıldızın. Ve içinde nova ve süpernova patlamalar olup ne olacak? Yavaş yavaş sönecek. Hayatı bitecek yani. Bunun yakıtı bitince bu yıldız artık süpernovaya dönüşüyor. Korkunç bir patlama oluyor. Çekirdeği ne oluyordu? Çekirdeği çökmeye başlıyor. Çekirdeği o kadar çöküp ağırlaşıyor ki bu ağırlık uzaya bile ağır geliyor. Uzaya ne demiştik? Perde. Şimdi perdenin taşıyamayacağı ağırlık olur mu? Olur. Ne yapar perdeyi? Yırtar deler geçer. Bu çöken yıldız o kadar ağırlaşıyor ki uzaya bile ağır geliyor. O perdeyi yırtıp kara delik diye bildiğimiz çekim gücü çok yüksek o alanı oluşturuyor. Bu şekilde bekledikleri bir yıldız var. Belarus yıldızı diye geçiyor. 500 ışık yılı uzakta bizden. Oldukça uzak oluyor. Bunun da süpernova olması bekleniyor. Yani enerjisini artık sönmeye gelecek kadar dağıtacağı noktası. Ve bunun da kara deliğe dönüşeceği tahmin ediliyor. Evet. Neden anlattım bunu? Başta hayat vermek perdesizdir dedim. Şimdi diyorum ki bu hayat tesadüfi devam edemez. Bu kadar ince ayarların çalıştığı. O da bizim anlatımımız. Yani şurada bir alanın uzmanı olsa, mütehassıs biri olsa neler anlatır? Bu kadar ince detayların devam ettirdiği bir hayat tesadüfi olamaz. Mutlaka an ve an birinin nazarındayız, kontrolündeyiz, kudret elindeyiz. Şöyle baktığımızda nasıl bu kadar mahlukatı kontrol ediyor diye şaşırdığımız Allah bütün mahlukatı melekut cihetinden tutarak kontrol ediyor. Hayatın yaratılması ayrı bir şaşkınlık. Devam etmesi bambaşka bir şaşkınlık. Bu süpernovayı anlattım ya. Buna çok hayret verecek Kur'an'da bir mesele var. Ve enzelna hadid. Yani demiri biz indirdik diye geçiyor. Allah Allah, biz demiri çıkarıyoruz. Yani demiri koyduk, çıkardık falan demek gerekiyor. Ama ayet ne diyor? İndirdik diyor. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Daha Allah'ın sevgili misafirleri, insanlar dünyaya teşrif etmeden önce Big Bang'den sonra kainatın yaratılışında bu süpernova patlaması sonucu oluşan yıldızlar içinde demir elementini tutuyor ve bu yıldızlar dünyayı döverek o demirler dünyanın bünyesinde bulunuyor. Şimdi demir inmiş mi oldu? Biz çıkartmış mı olduk? İnmiş oldu. Ve enzelna hadid. Biz demiri indirdik. Allah Allah. Sanki doğa dediğin koltukta oturan büyük bir güç. Doğa dediğin ne biliyor musun? Saman, ot, güneş, bulut. Bu sebeplerin hangisinde külli bir şuur var? Hangisinde sana verecek hayat var? Hangisinde ikram edecek merhamet var? Mümkün değil. Demek sahabenin anladığı bir derin sır da bu. Bu dersler ne dersi biliyor musunuz? Mekke döneminin dersleri. Ayet inmiyor mu? Deveye bakmazlar mı iş nasıl yaratılmış? Biz de onun emsalini yaptık. Uyustu yıldızına baktık. Galaksilere, gezegenlere baktık. İnanın Mekke dönemi gibi modern cahiliye yaşıyoruz ki şu iman derslerinden başka bir şey bizi sahabe gibi harekete geçirmeyecek. Ve Allah muhafaza hesabını veremeyeceğimiz bir hayatı sıcak yatak döşeklerinde sonlandıracağız. O yüzden bu derslere çok çok ihtiyaç var. İlim ne içindir? Amel etmek için. Bu iman ilmi kalbe girip sahabe gibi yerinde duramamak içindir. Masada birbirimizi okuyup hava atmak için değildir. Allah öyle nurdan adamlar nasip etsin. Allah öyle yâr-ı sadıklar nasip etsin. Allah öyle kalbine mızrak saplanmış gibi başkalarının imanı için dertlenen, gecelerini bölen, tenhada yürürken gözyaşı döken o mert insanları nasip etsin. Evden dükkana, dükkandan eve bir ölümlü hayatı bizlere nasip etmesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım, yorgunluklarım, kaybettiklerim,
Kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, entel baki. Ya Baki, entel baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.